Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bol meyveli iç harcı ve kıyır kıyır hamuruyla mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim meyveli kurabiye tarifi paylaşacağım. Öncelikle iç harcında kullanacağımız 3'er tane kuru kayısı ve kuru inciri sıcak suda 5 dakika bekletip yumuşamalarını sağlayalım. Ardından meyveleri minik küpler halinde doğrayalım. Diğer taraftan kabuğunu soyduğumuz elmaları da rendenin kalın tarafıyla rendeleyelim. Ben bu tarif için 3 tane büyük boy elma kullandım. Elmalarınız küçükse 4 taneliğe de hazırlayabilirsiniz. Şimdi uygun bir tavaya rendelediğimiz elmaları ve doğradığımız kuru meyveleri aktaralım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekleyip elmalar suyunu salıp çekinceye kadar ara ara karıştırarak pişirelim. Bu arada tatlı elma kullanıyorsanız şeker miktarını 1-2 kaşık azaltabilirsiniz. İç harcımız artık pişti. Ocağı kapattıktan sonra içerisine 1 tatlı kaşığı tarçın ekleyip son kez karıştıralım. Harcı ocaktan alıp daha hızlı soğuması için ayrı bir kaba aktaralım. İç harcı soğurken bize kurabiye hamuru için 3 su bardağı un, 100 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 tane yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu ve 1 yemek kaşığı pudra şekerini yoğurma kabına alıp spatula ile önden 1-2 dakika karıştıralım. Kullandığınız tereyağı oda sıcaklığında yumuşamış olursa bu aşamada daha rahat karıştırabilirsiniz. Malzemeler biraz karıştıktan sonra elimizle yoğurarak hamuru toparlayalım. Kullandığınız malzemelere göre hamurun kıvamında ufak tefek farklılıklar olabilir. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olmalı. Gereğinden fazla un ilavesi yaparak hamuru sertleştirmeyelim. Şimdi şekillendirme aşamasına geçebiliriz. Öncelikle hamurdan parçalar koparıp yuvarlayalım. Ardından sanki içli köfte yaparmış gibi baş parmağımızla hamurun ortasını açalım. Kenarlarına doğru bastırarak olabildiğince inceltelim. Hamurun içerisine hazırlayıp soğuttuğumuz iç harçtan dolu dolu yerleştirip bileşim yerlerini yapıştırarak hamuru kapatalım. Aslında şekillendirmek göründüğünden çok daha kolay. Sadece biraz dikkatli olmak gerekiyor. Hemen şöyle bir tane daha göstermek istiyorum. İçli köfte yapar gibi hamurun ortasını çanak şekline getiriyoruz ve içini doldurarak kapatıyoruz. Tüm hamuru şekillendirdikten sonra kurabiyeleri fırın tepsisine dizelim ve üzerlerine yumurta beyazı sürelim. En son üzerlerine birer parça ceviz batırdığımız kurabiyeleri önceden 170 dereceye ısıttığımız fansız ayardaki fırında 30 dakika süreyle pişmeye bırakalım. Sürenin sonunda fırından aldığımız kurabiyelerin ilk sıcaklığı çıkması için 1-2 dakika bekletelim. Daha sonra üzerlerine birer kaşık pekmez gezdirelim. Kurabiyeleri bu şekilde oda sıcaklığına gelinceye kadar bekleterek servis edebilirsiniz. Hemen birini bölerek size içini de göstereyim. Dilerseniz iç harcına fındık, ceviz veya badem gibi farklı kuru yemişler ekleyip daha da lezzetli hale getirebilirsiniz. Deneyen herkesin çok seveceği, lezzetine çok güvendiğim nefis bir kurabiye tarifi. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Tarifle ilgili tüm detayları her zaman olduğu gibi açıklamalara ekliyorum. Ancak farklı soru ve önerileriniz olursa yorumlardan yazabilirsiniz.